Bazı ülkeler oldukça sıra dışı olarak tanımlayabileceğimiz şekillere sahiptir. O ülkelerden birisi de Vietnam. Uzun ama dar sınırlara sahip olan bu sıra dışı ülke, kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ve Laos'la komşu. Haritaya dikkatli bakacak olursanız Laos ve Kamboçya'nın Güney Çin Denizi'ne erişimini engellediğini görürsünüz. Bunun başka bir örneğini de Şili videosunda anlatmıştım. Vietnam dar yapısından dolayı göze küçük gibi görünse de 311.699 kilometre karelik yüzölçümüyle hemen hemen Almanya ile aynı büyüklüktedir. Ülkenin uzunluğunu sayılarla anlatmak zor. Bu yüzden gelin görsel hafızayı kullanalım. Vietnam'ı alıp Türkiye'nin üzerine yerleştirdiğimde Mersin sınırlarından başlayarak neredeyse Belarus sınırlarına kadar uzanacakken Ukrayna'da bittiğini görüyorsunuz. Yatay açıyla yeniden Türkiye'nin üzerine yerleştirdiğimde ise Edirne'den başlayarak kardeş Azerbaycan'a kadar uzanıyor. Yani evet, Vietnam gerçekten de görünenin aksine oldukça uzun. Öte yandan yüz ölçümü olarak ülkemizin neredeyse 1/3 boyutunda olsa da 96 milyon nüfusa sahiptir. Ve bu da onu dünyanın en kalabalık 16. ülkesi yapmaktadır. Vietnam aslında İtalya ve Filipinler'den daha büyük olmasına rağmen dünya haritasını açtığımızda pek de dikkatimizi çekmez. Elbette haritaya geniş açıdan bakacak olursak Çin'in yanında küçük kaldıkları aşikar. Daha da ilginci ise hemen yanlarında bulunan Filipinler onlardan küçük olmasına rağmen sanki daha büyükmüş gibi duruyor. Hadi bu coğrafyalardan uzaklaşalım ve Avrupa ile kıyaslayalım. Baksanıza, kendisinden yüz ölçümü olarak küçük olan İtalya Vietnam'dan daha uzun görünüyor. Keza Finlandiya da ondan uzun gibi görünse de bakın, Vietnam neredeyse onun 2 katı uzunluğuna sahip. Ülke kuzeyden güneye yaklaşık 1650 kilometre boyunca uzanır ve en dar yerinde ise genişliği 50 kilometredir. Evet, dar ve sıska bir haritaya sahip olsa da ne yazık ki Vietnam'ın haritaların kurbanı olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Öte yandan Asya haritasına baktığınızda Vietnam'ın da tıpkı Şili gibi uzun ince bir kara kütlesi görünümü olmasından dolayı ve de özellikle yukarısında bulunan Çin ve Kazakistan'ın da geniş kara kütlesiyle gözümüze çarpması Vietnam'ın bazı komşu ülkelerden daha küçük görünmesine sebep oluyor. Peki Vietnam neden ince ama uzun hatlara sahip? Bunun cevabı ülkenin çalkantılı tarihine ve elbette coğrafyasına dayanıyor. Sondan başlayarak ilerleyecek olursak sorumuza şöyle basit bir cevap verebiliriz. Vietnam'ın uzun olmasının sebeplerinden biri 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülkenin 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmesidir. Bu toprak bütünlüğü onu uzun bir devlet haline getirmiştir. Fakat tarihine bakacak olursak elbette Vietnam bu kadar sığ bir maziye sahip değil. Aksine köklü bir tarihleri var. Ülkenin arkeolojik tarihi 2500 yıl öncesine uzanıyor. Bilinen erken dönem Vietnam krallıkları M.Ö. ilk 1000 yıl boyunca Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerine yayıldı. Perslerin göç etmeden günümüz İran topraklarında yaşadığı söylenir. Vietnamlılar da uzun süredir bu topraklarda göç etmeden yaşamış ve burayı vatan olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan Güneydoğu Asya'nın çeşitli etnik gruplarını ayırt etmenin nispeten güvenilir bir yolu olan dil araştırmaları, Vietnam halkının karışık etnik ve kültürel kökeni olduğunu destekliyor. Vietnam efsanelerine göre ilk olarak M.Ö. 2879'da kurulan Hung Krallığı'nın Hong Bang Hanedanı, Vietnam tarihindeki ilk devlet olarak kabul edilse de Vietnam M.Ö. 1. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Çin uygarlığının egemenliği altında kalmıştır. Yani iki milletin birbiriyle etkileşime girmesi gayet normal ve olası. Şimdi uzun uzun anlatıp konudan sapmak istemesem de tarihleri boyunca iki millet arasında barışı sağlamak adına evlilikler oldu. Aradan geçen yüzlerce sene sonra 939 yılında bu ülke Çin'e karşı bağımsızlığını kazandı ve 968 yılında Vietnam resmi olarak kendi benliğini ilan etti. Çinlileri mağlup eden Vietnamlı komutan Ngo Nguyen bağımsız Vietnam'ın ilk başkanı oldu. Ancak yarım yüzyıldan fazla bir süredir bağımsızlık ne barış ne de siyasi istikrar getirdi. 11. yüzyılın başlarında Vietnam nihayet merkezi bir yönetim altında birleşebilmişti ve 11. yüzyıldan itibaren Dai Viet mutlak güçlerin cennetten geldiğini ifade eden bir hükümdar tarafından yönetilen merkezi bir krallık olarak yönetildi. Söyledim ya, ama hiçbir zaman istikrar söz konusu olmadı. Evet, Vietnam'ın tarihine bakacak olursanız daima dağılmalar ve yeniden birleşmeler var. Ülkenin gerek Çin tehdidi altında yüzyıllarca işgal edilmesi, gerekse sürekli bir istikrarsızlığı olması sebebiyle genişleme asla mümkün olmadı.
Az önce bahsettiğim göç etmeme durumu belki de sadece göç edememekten kaynaklıydı. Bir ucu Çin denizi ile diğer ucu ise Çin'le çevrilmiş olan bu ülke basitçe deniz kuvvetlerinin güçlü olmaması, Çin baskıları, bölünmeler gibi durumlar sebebiyle genişleyemedi. Bu elbette kişisel bir yorum. Yakın tarihe baktığımızda ise 19. yüzyılın sonlarında Vietnam'ın Fransa tarafından işgali söz konusu olmuş. Fransa senin burada ne işin var demeyin. Adamlar dünyanın en büyük ikinci sömürge devleti. Ki bugün bile dünya üzerinde farklı kıtalarda hala toprakları var. Videosunu da çektim. Onu da izlemenizi öneririm. Fransa 19. yüzyılda Napolyon önderliğinde buraya akınlar düzenledi. Arada milliyetçi ayaklanmalar olduysa da büyük bir başarı elde edilmedi. Fakat Vietnam direnişi Fransızların Saigon'un ötesine ilerlemesini engelledi ve Fransız birliklerinin 3 komşu vilayeti işgal etmesi 1861'e kadar sürdü. İşgalcilere ve gelişmiş silahlara karşı etkili bir direniş gösteremeyen Vietnamlılar, Haziran 1862'de işgal edilen bölgeleri Fransa'ya bırakan bir barış anlaşması imzaladılar. 5 yıl sonra güneydeki bazı bölgeler Fransız yönetimine geçti ve bu topraklara Cochinchine denildi. Fransızların hakimiyetlerini ülkenin geri kalanına yaymaları yıllar sürdü. 1873'te ilerlemeye çalışsalar da başarısız oldular. Fakat 10 yıl sonra Fransa burada akınları sürdürmek için geri döndü. Nisan 1882'de 250 kişilik bir kuvvet, bakın sadece 250 kişiden oluşan orduyu Honai'ye gönderdiler. Ağustos 1883'te Vietnam Mahkemesi, Kuzey Vietnam sınırlarını değiştiren bir anlaşma imzaladı. Bu karara göre Kuzey Vietnam Fransız himayesine geçti ve Fransızlar bu olayın peşine 10 yıl içerisinde Laos'u da ilhak etti ve sözde topraklarını ekledi. Fransızların 1887'de oluşturduğu Çin Hindi Birliği, Tonkin, Kamboçya ve Laos'tan oluşuyordu. Fransızlar artık sömürge topraklarında batı tarzı bir yönetim dayatmak ve onları ekonomik sömürgeye açmak için harekete geçmişti. Fransız yönetimi Vietnam bürokrasisinin her kademesine empoze edildi. Hatta Vietnam imparatorları bile tahttan indirildi ve yerlerine Fransızlara hizmet etmeye istekli olan başkaları getirildi. Bürokrasi içindeki tüm önemli mevkiler Fransa'dan ithal edilen memurlarla dolduruldu. Sadece bu kadar da değil. Paris'teki Notre Dame'ın küçük bir kopyasını buraya da inşa ettiler. Elbette bu durum yerel halkla rahatsızlıklara da sebep veriyordu. Fransızlarla işbirliği yapmayı reddeden yerel yetkililerden bazıları Fransız karakollarına yapılan saldırılara liderlik etti. Bunlar ayaklanmaları tetikleyen unsurlardı. Vietnam Bağımsızlık Birliği 2 Eylül 1945'te Cumhuriyeti ilan etti. Bu Fransa ile Vietnamlı komünist lider Ho Chi Minh'i karşı karşıya getirdi. Moskova'da bağlantıları olan, Çin'dense silah desteği alan Ho Chi Minh'in karşısında duramayan Fransa 1954'ün Mayıs ayında bölgeden çekilmek zorunda kaldı. 1. Çin-Hindi Savaşı sonlarına doğru 1956'da seçim yapılarak tekrar birleştirilmek üzere Vietnam ikiye bölündü. Kuzeyde Ho Chi Minh'in komünist hükümeti, güneyde ise Fransa'nın desteklediği hükümet kuruldu. Fakat söz konusu seçim gerçekleşmedi ve bingo, ABD'nin de dahil olduğu bir iç savaş başladı. Vietnam Savaşı, Kore Savaşı ile birlikte analiz edildiğinde Sovyetler ve ABD'nin güç yarışı olarak kabul edilebilir. Zaman içerisinde Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle Doğu bloğu ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile Amerika destekçileriyle yaşanan 2. Çin-Hindi Savaşı da nihayet sona ermişti. Güney Vietnam artık Kuzey Vietnam'la birleşebilirdi. Kamboçya ve Laos'ta da sosyalist yöneticiler başı oturdu. Gerçekten de çok acı. Ne uğruna savaşlar yaşıyoruz. Bu çıkarlar için dünya yüzyıllar boyunca yersiz savaşlar gördü. Evet, Vietnam'ın mirasına bakacak olursak, Çin etkisi geleneksel Vietnam kültürünün tüm yönlerine nüfuz ederken Batı etkileri ise 20. yüzyılda güçlendi. 1980'lerin sonlarında ekonomik ve siyasi kontrollerin gevşemesinden bu yana Vietnam kapitalist dünyanın yaşam tarzlarına daha fazla maruz kaldı. Öte yandan şamanizm ve kehanet gibi halk gelenekleri resmi olarak onaylanmamasına rağmen yeniden canlandı diyebiliriz. Vietnam'ın Konfüçyüs mirası Vietnamlıların aileye verdiği önemde açıkça görülüyor. Aileler esasen baba soyludur. Ancak Vietnamlı kadınlar birçok işte erkeklerle birlikte çalışır, çocuk yetiştirmede ve aile ekonomisini yönetmekte önemli bir rol alır. İspanyollar gibi Vietnamlılar da öğle sıcağında uzun bir dinlenme yaparken sabahın erken saatlerinden akşamın erken saatlerine kadar çalışmayı tercih ederler. Bizim gariban özel sektörde çalışan işçimiz de gece 10'da mağaza kapansın da dinleneyim diye bekler.
Vietnam'ın talihsiz ve işgallerle geçmiş tarihi ışığında neden bu kadar uzun ve dar olduğunu anlatmaya çalıştım. Adamlar işgalden kafayı kaldıramamış ki genişleme fırsatı bulsunlar. Savaşlarla sarsılan bir coğrafyası olsa da Vietnam muhteşem bir doğaya sahip. Yolunuz düşer mi bilmem ama Ha Long Koyu diye bir yer var. Muhteşem bir yer. Cennet kadar güzel. Soi Tien Water Park diye bir mekan var ki Tomorrowland düşkünleri buraya aşık olur. Kısacası bu ülke doğası ve tapınaklarıyla güzel bir ülke. Son 10 yıl içerisinde de ekonomik olarak önemli büyümeler gerçekleştirdi. Peki siz Vietnam hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.